Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisindeki 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. arkana hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Önceki arkanaları bir önceki videomdan bulabilirsiniz. Diğer arkanaları bir sonraki videomda paylaşacağım. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Kader Matrisi Tarot'un 22 temel arkana sayılarına göre yorumlanmaktadır. Bu 22 enerjinin her birinin ne iyi ne de kötü olduğunu anlamak önemlidir. Her arkana sayı enerjisi olumlu ya da olumsuz şekilde bulunabilir. Düşüncelerimiz, sözlerimiz ve eylemlerimizle onları olumlu ya da olumsuz hale getiriyoruz. Enerjinizin olumlu ve olumsuz yönlerini bilmek önemlidir. Aynı gün doğan kişilerin kader matrisinde aynı arkana sayıları olmasına rağmen kişilerin farklı davranışları sergilemesi ve farklı seçimleri yapması nedeniyle kişilerin kaderi farklılaşmaktadır. Çok basit bir örnek ile açıklayacak olursam, 1 Şubat 2003 tarihli doğan kişilerin A, B, C, D, E noktalarını olumlu ya da olumsuz enerjiye göre yaşamaları takdirde 32 farklı enerjide kişi olmaları mümkündür. Bunu kader matrisinin diğer noktaları da düşünüldüğünde bu çok daha fazla olasılık demektir. Kişi kendisinin en iyi versiyonuna ulaşması için bu olumsuz enerjileri olumlu enerjiye çevirmesi çok önemlidir. Bu sayede hayatta her şey yolunda gider ve kariyer, iş, mutlu aile konusunda kişi olumlu bir hayat yaşar. Bu arkanalar konumlarına göre farklı anlamlara gelebilir. Bu videoda arkana sayılarının genel karakteristik özelliklerinden bahsedeceğim. 6. arkana tarotta aşıklar kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 6'sında, 24'ünde ya da Haziran ayında doğduysanız 6 enerjisine sahipsinizdir. Bu insanlar her şeyde güzelliği severler. Bu yüzden detayları ve en küçük kusurları fark ederler. Örneğin, bir resmin eğri asıldığını gördüklerinde, izin almadan hemen yanına gidip düzelteceklerdir. Çalışma alanını güzel ve uyumlu bir şekilde düzenlerler. Bu insanlar son derece sosyaldir. Bu tür bir kişinin telefonu neredeyse hiç susmaz. Parti ve kalabalık etkinlikleri çok severler. Çoğu zaman seçim yapmakta zorlanırlar. Ya bir karar alırlar ama sürekli diğer seçenek ne olurdu diye düşünürler ya da mantıkla, kalplerini dinlemeden seçim yapmaya çalışırlar. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, sevmeyi ve bu sevgiyi koşulsuz olarak vermeyi bilen, büyük bir empatiye sahip olan, diğer insanları anlayan ve hisseden, çatışmayan, insanları bir araya getirme yeteneği olan, sosyal, çok sayıda arkadaşa sahip, parti ve etkinlikleri seven, çok misafirperver, ince bir zevke sahip, her şeyde güzelliği seven, rahat ve güzel alanlar yaratan, dokunma ve bedensel zevklere düşkün, seçim yapmayı bilen, pişmanlık duymadan bunu gerçekleştiren bir kişi olarak karşımıza çıkar. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, sevgi eksikliği, kaprisler, memnuniyetsizlik, çocukça davranışlar, kendine odaklanma, başkalarını kendi amaçları için kullanma, iletişim kurma becerisinin olmaması, yalnızlık, hem kendi dış görünüşüne hem de başkalarının görünümüne aşırı odaklanma, dışsal olanın içsel olandan daha önemli hale gelmesi, insanı sadece dış görünüşüne göre değerlendirme, plastik ve estetik işlemlerine aşırı başvurma, dış görünüşünü ya da bedenini
Yeniden şekillendirme, seçim yapamama, seçimleri kabul edememe, sürekli diğer seçenek ne olurdu düşüncesi, kendiyle ilgili tavsiyeleri kabul etmeme, gereksiz eşyaları biriktirme kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, kendinizi sevmeyi öğrenin. Yalnızca kendinizi sevdiğinizde gerçek sevgiyi bulabilirsiniz. Dışarıdan onu elde etmek mümkün değildir. Üzerinize yağan sevgi ne kadar fazla olursa olsun, onu hissetmez ve sürekli daha fazlasını talep edersiniz. Seçim yaparken mantık değil, sezgi ve kalbinizden hareket edin. Seçimi tam olarak kabul edin. Sonuçları için pişmanlık duymayın. Seçiminize tüm ruhunuzla bağlı olun. İkinci seçeneği takip etmeyin. Herkesin olumsuz yönleri vardır. Kendi olumsuz yönlerinizi bulun ve kabul edin. Mükemmelliği bırakın. Dış görünüşünüzü kabul edin. İletişim kurun. Gruplara katılın. Topluluğun ruhu olun. Kendi öneminizin tanınmasını beklemeyin. Estetik zevkinizi geliştirin. Sergilere, tiyatrolara ve müzelere gidin. Gerçekten güzel eşyalar satın alın. Marka olana yönelmeyin. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Kendime karşı her zaman nazik davranıyorum. Yaptığım her seçimi takdir ediyorum. Hataları beni daha akıllı yapan değerli deneyimler olarak kabul ediyorum. Dinlenme ve iyileşme ihtiyacıma saygı duyuyorum. Geçmişi bırakıp bugün yeni bir hayata doğru yolculuğa başlamayı seçiyorum. Vücudum iyi bakılmayı hak ediyor. Her gün kendime zaman buluyorum. Çocuklarımın ve benim ihtiyaçlarımız önemli. Ben bir anneden, babadan, eşten ya da çalışandan daha fazlasıyım. Ben değerliyim, güzel bir kadınım, yakışıklı bir erkeğim. Geçmişi geride bırakıp, şimdiyi yaşıyorum ve geleceğe bakıyorum. Kolayca bir seçim yapıyorum ve bunun doğruluğundan her zaman eminim. Ben evrenin sevdiği kişiyim. Evren her zaman benimle ilgileniyor. Sevgiye açığım, seviliyorum ve bu dünyadaki her şeyi seviyorum. 7. Arkana Tarot'ta savaş arabası kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 7'sinde, 25'inde ya da Temmuz ayında doğduysanız 7 enerjisine sahipsinizdir. Bu insanlar olağanüstü liderlik yeteneklerine sahiptir. Onların peşinden gidilir. Ekip onları destekler. Gerçek bir liderin ve öncünün enerjisidir. Ayrıca plan yapmayı çok severler. Ne istediklerini kesinlikle bilirler. Avcı insanlardır. Hedef koyar ve onu gerçekleştirirler. En yüksek tatmini nihai sonuçtan ziyade sürecin kendisinden alırlar. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, aktif ve hareketli, iş gezilerini ve seyahatleri seven, ekipte belirgin bir liderlik gösteren, başkalarına güven ve görevleri devretme yeteneği, bireysellik ve yaratıcılık, aktif bir faaliyet ve fikirlerini hayata geçirme, ekibin ruh halini ve düşüncelerini okuyabilme yeteneği, iyi bir sezgi, hafıza ve zeka, hedef koyma ve bunlara ulaşma yeteneği, zaferin tadını çıkarma, aktif bir yaşam, bu kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, hareket eksikliği, tembellik veya aşırı telaş, agresyon, başkalarını kontrol etme, yakınlarını kalıp içine sokmaya çalışma, kibir, kendini ekibin üzerinde görme, başkalarına güven eksikliği, her şeyi kendisi yapma, güç için mücadele, çatışma ve savaşlar çıkarma, sadece maddi hedefler. Ruhsal gelişim olmadan, çıkar uğruna başkalarının üstünden geçme, sezgisel olmayan seçimler, sadece akıl sesine dayanma, tamamlanmamış işler. Sonuçlardan, zaferlerden keyif almayı bilememe,
başkalarının etkisine duyarlılık kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, eğer tembellik sizin ana karakterinizse, daha fazla hareket etmeye başlayın. Kulaklıklarınızı takın, müziği açın ve yürüyüşe çıkın. Ya da bir yere gidin. Bisikletle veya araba ile geziler de buna dahildir. Yüksek manevi bir hedef seçin ve adım adım gerçekleştirmek için çalışın. Başarılarınız yalnızca finansal kazançlar getirmekle kalmamalı, aynı zamanda topluma faydalı olmalıdır. Düşüncelerinizi ifade etmekten korkmayın. Bunları ekip ile paylaşın. Hedeflere ulaşmada ekibe güvenin, insanlara güvenmeyi öğrenin ve işlerinizi başkalarına devretmeyi öğrenin. Gücünüz, diğerleri arasındaki liderliğinizdedir. Agresyonunuzu hedeflere ulaşma enerjisine dönüştürün. Burada aktif sporlar ilgisi size yardımcı olabilir. Ayrıca telaşlı olduğunuzda sabırlı olmayı geliştirmek için monoton ve titiz işler yaparak çalışmak çok faydalıdır. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Gerektiğinde daha fazla başarı için dinlenmeme, yavaşlamama ve uyum sağlamama izin veriyorum. Vücudumu, sezgilerimi nasıl dinleyeceğimi biliyorum. Yüksek güçlerden gelen ipuçlarını her zaman fark edeceğimi biliyorum. Kendime ve tecrübelerime güveniyorum. Her zaman kendim için en iyi kararları veririm. Aldığım tüm kararlar kendi iyiliğim içindir. Egzersiz yapmak için kolayca zaman buluyorum. Vücudum arzu ettiğim şekli kolaylıkla ve çevresel olarak korur. Çalışma zamanımı sağlıklı ve düzenli beslenme imkanına sahip olacak şekilde düzenlerim. Bütün kararlarım başlangıçta doğrudur. Kendimle gurur duyuyorum. Varlığımın gerçeğiyle dikkat çekiciyim. Zamanımı nasıl doğru yöneteceğimi biliyorum. Hedeflerime her zaman kolay ve güvenli bir şekilde ulaşırım. Yaptığım her şey bana başarıyı getiriyor. Bir takımda kolaylıkla çalışırım. Başkalarına nasıl ilham vereceğimi biliyorum. Ben mükemmel bir organizatörüm ve bilge bir liderim. İnsanlar bana güvenir. İnsanlar hedeflerine ulaşmak için beni takip ederler. 8. Arkana Tarot'ta Adalet kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 8'inde, 26'sında ya da Ağustos ayında doğduysanız 8 enerjisine sahipsinizdir. Bu, sahibi için çok zor ve ağır bir enerjidir. Karmanın, hem olumlu hem de olumsuz deneyimlerin birikimidir. Adaletin ve evrensel yasaların enerjisidir. İnsan sürekli olarak gerçeği ve adaleti arar, bu onun için çok önemlidir. Beklentiler ve arayışlar arttıkça, elde ettikleri azalır. Hayat sürekli olarak böyle bir kişiye olgunluk ve farkındalık testleri için zorluklar sunar. Olaylar tekrar aynı hatalara düşmesine neden olabilir. Ancak, kişi yüksek güçlerin ondan ne istediğini anlayamayabilir. Büyük zorluklar, ruhun büyük bir büyüme ve olgunluk kazanmasına yol açar. Bu enerjiye sahip insanlar ayrıca hızlandırılmış bir anlık karma ile de donatılmıştır. Anlık karma kötü bir şey yaptığınızda hemen onun karşılığını aldığınız durumdur. Bu da eylemlerinizi analiz etmenizi sağlar. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, sorumluluk, dürüstlük, yasa kurallarına uyma, iyi bir eğitim, zeka, sezgi, sisteme aidiyet ve hizmet, kendi sistemlerini ve yöntemlerini oluşturma, karmanın yasalarını, neden-sonuç ilişkilerini anlama, güçlü sezgi, işaretleri görme, kaderine güvenme, adaletsizlikle savaşmama. Dualarının hemen çalışması, bu sayede dünyalarını değiştirebilme, geçmiş deneyimlerle vedalaşmayı bilme, zorluklar karşısında
bu zorluk benim için ne anlama geliyor sorusunu sorma kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, aşırı sorumluluk, kolayca kırılma, karmanın yasalarını anlama eksikliği, zor bir yaşam, aynı hatalar, bilinçsiz öze ceza verme, yaşamına olumsuzluk çekme, adalet uğruna mücadele, ilahi yargıya inanma eksikliği, dünyayı siyah ve beyaz olarak ayırma, etiketleme, kendi kusurlarını görememe, öz beğenme, derin insan ilişkileri olmaması, manipüle etmesi, aldatması, intikamcı olması, ailenin sadece bir formalite olması, zorluklarla karşılaştığında neden bu benim başıma geliyor sorusunu sorması kişide görülebilir. Bu enerjinin sahibi için çevresi, kendi yansımasıdır. Eğer çevresindeki insanların olumsuz davranışları var ise, kişinin gölge yönlerini açığa çıkarmak için buna göre davranıyorlardır. Bu, kişinin bu yönlerini görmesini ve kabul etmesini sağlar. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, aile, öğretmenler, arkadaşlar ve sistemler gibi etkenleri gözden geçirin. Hepsi sizin için geçerli mi? Hepsini yerine getirmek zorunda mısınız? Diye kendinize sorun. Zaman zaman kendi inançlarınızı gözden geçirin. Bunlar yeni iç dünyanızla örtüşüyor mu? Diye kendinize sorun. Eski ve size uymayan yaşam kurallarını atın. Karma yasalarını öğrenin. Neden-sonuç ilişkileri, karmolojiyi derinlemesine inceleyin. Evrene güvenin, adalet için savaşmayın. Yüksek adalet herkesin peşine düşecektir. İnsanları değerlendirmeyi bırakın, etiketlemeyi durdurun, kendinizi aklamayın, kendiniz üzerinde çalışın. Çevrenize dikkat edin. Onların kusurlarında kendinize dair anahtarınızı bulacaksınız. Dış görünümünüzü düzenleyin. Statü simgesi olan güzel şeylere para harcamaktan kaçınmayın. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Olaylar arasındaki bağlantıları görecek ve yaşamımda uyum oluşturacak kadar deneyime sahibim. Başkalarını kolayca affediyorum ve tüm şikayetleri bırakıyorum. Kendimi affediyorum. Kendi deneyimlerimi yaşamama ve yeteneklerimi takdir etmeme izin veriyorum. Sevme ve hayattan keyif alma özgürlüğüne sahibim. Her gün iyi bir ruh hali içinde oluyorum çünkü birini mutlu edebiliyorum. Bu dünyaya değer kattığım için mutluyum. Geçmişim bana çok şey öğretti, bana çok fazla güç ve güven verdi. Yaşadığım iyi kötü her şey bugüne hazırlıktı ve bu yüzden tüm görevlerimin üstesinden gelebiliyorum. Artık çok güçlüyüm, geçmişte olmadığım kadar güçlüyüm. Geçmişimden tamamen iyileştim. Artık mutlu olma zamanım geldi. Kolayca kullanabileceğim parlak ve anlayışlı bir zihnim var. Duygularımı kolaylıkla yönetirim. Her zaman iyi bir ruh halinde gelirim ve bunu kolayca hallederim. Hayatım her alanda dengeli ve harika. Kendime ve özgünlüğüme güveniyorum. Hayatımdaki her şey adil ve uyumludur. Duygularımı ve refahımı yalnızca ben kontrol ediyorum. Hayatımdaki tüm zorluklarla kolayca başa çıkıyorum, ardından hızla başarı ve refah geliyor. 9. Arkana Tarot'ta Ermiş kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 9'unda, 27'sinde ya da Eylül ayında doğduysanız 9 enerjisine sahipsinizdir. Bu insanlar, akıllı ve eski bir ruh ile geçmiş yaşamlarından getirdikleri bilgilere sahiptirler. Bu bilgilerin, bu hayatta açığa çıkarılması ve paketlenmesi gerekir. Böyle insanlar, yalnız kalmayı arzularlar. Bu onlar için önemlidir. Yalnızlık halinde bilgelik biriktirir, öğrenir, ruhunu bilgilerle doldurur.
Diğer insanlar yanına gelir ve ondan bilgileri için tavsiye almak isterler. Eğer böyle bir kişi herhangi bir kaynaktan beslenmiyorsa, yalnızlık halinde kendini hiçbir şeyle doldurmaz, sadece boş durur, zamanını televizyon karşısında ya da sosyal medyada harcar. İçsel bir boşluk hissiyle yalnızdır ve bu nedenle insanlar ona çekilmez. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, zeki ve derin, ayrıntılara dikkat eden, detayları inceleyen, bilgilerini başkalarına aktaran, iyi tavsiyeler veren, güç toplamak için yalnız kalması gereken, aceleci olmaktan hoşlanan, ideal bir partner arayışında seçici, geç evlilik, partnerine ve arkadaşlarına sadık, gerçekten seven, parada tasarruflu, geçmiş deneyimlere göz atmayı seven, eski durumları yeniden değerlendiren, iyi bir sezgiye sahip, gereksiz bağlantılarla yüklenmemiş bir kişi olarak görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, ihtiyaç içinde yaşayan, kapalı ve içine kapanık, sağlık, görünüm, iş gibi şeylere kayıtsız, dağınık bir görünüm, ihmal edilmiş hastalıklar, kendine sevgi beslememe, geçmişten korkma, hatırlamaktan kaçınma, işkolik, kazandığı parayı savuran, mükemmeliyetçi. Hayali kusurlar yüzünden yaptığı işlerin meyvelerini gösterememe, yalnızlık hissini bastırmak için düzensiz ilişkiler, partnerlerine karşı kıskançlık, gençlere karşı kıskançlık. Kibir, kendini beğenmişlik, insanları yargılama, onlara yardım etmeye istekli olmama, alkol, narkotik bağımlılık, kafada sesler kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, her şeyde derinlik keşfedin, ayrıntılı inceleyin. İlginizi çeken bir alan seçin ve içine dalın. Yalnızlıktan korkmayın. Yalnızlık sizin kaynağınız ve kendinizi tanıma fırsatınızdır. Ama uzun süreli yalnızlığa gitmeyin, topluma geri dönün ve keşiflerinizi paylaşın. Benzer düşünen insanları arayın, deneyimlerinizi paylaşın, iletişim kurun. İnsanlara kalbinizi açın, ilişkilerden korkmayın. Misafirliğe gidin ve misafirleri davet edin. Zihinsel işlerle ilgilenin. İnsanlara yardım etmekten geri durmayın, onlara nasıl doğru yapılacağını öğretin veya bir tavsiye verin. Harcamalarınızı gözden geçirin. Bu kadar harcama yapmazsanız, belki de bu kadar çalışmak zorunda kalmazsınız. Doğada daha fazla zaman geçirin, ondan enerji alın. Meditasyon yapmayı, trans müziği dinlemeyi, mantraları denemeyi düşünün. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Değerimi biliyorum ve kendime inanıyorum. İlgimi çeken konuları kolayca araştırıyorum ve her zaman gerçeği buluyorum. Sahip olduğum tüm bilgi ve tecrübeyi rahatlıkla paylaşıyorum. İnsanlar her zaman tavsiyelerimi takdir ediyor ve onlar için bana minnettarlar. Her zaman ve her yerde kendimi rahat hissettiğim değerli insanlarla çevrili olduğum için mutluyum. İhtiyacım olan başarı benim için doğru zamanda hayatıma giriyor. Parlama zamanım geldi. Ben hazırım. Kendimin mutlu, sevgi dolu ve en iyi versiyonu olmak için her şeye sahibim. Düşüncelerim gerçekliğimi yaratıyor. Ben mutluluğu seçiyorum. Sevincin verdiği duyguyu seviyorum. Pozitifliği seçiyorum çünkü kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. 10. Arkana Tarot'ta Kader Çarkı kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 10'unda, 28'inde ya da Ekim ayında doğduysanız 10 enerjisine sahipsinizdir. Bu enerji, şanslıların enerjisi ve talih sahipleridir. Doğru durumda olduklarında, yaşamlarına olumlu olaylar çekebilirler. Bu enerjiyi hissetmek zordur. Pasif bir yapısı vardır. Yalnızca onun sahibi, evrenin seninle doğrudan iletişim kurmasının,
etkileşimde bulunman gereken nesneleri ve olayları vurgulamasının ne olduğunu anlatabilir. Enerjinin olumlu anlamında, bu insanlar rahat bir durumda yaşarlar. Hayatta bir kayıkla nehirde yüzer gibi akarlar. Ne olursa olsun Tanrı'ya güvenirler ve bu akış durumundan keyif alırlar. Bu tür insanların çevresinde her zaman onlara çalışmaları için iyi niyetli insanlar bulunur. Onlara doğru şeyleri yapmadıklarını, tembel bir yaşam sürdüklerini ve acilen normal bir iş bulmaları gerektiğini söylerler. Eğer bu kişiler kendilerine inanır ve hayatta kalma kaygısı taşımaya başlarlarsa, aniden olumsuz bir duruma düşerler. Hayat zorlaşır. İnsan akış hissini kaybeder ve genellikle yıpratıcı fiziksel işlerle ilgili zor bir işte çalışmaya başlar. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, yaratıcı bir yetenek, alışılmadık bir faaliyet, her şeyde şanslı, başkalarına şans getiren, dünyaya ve insanlara tam güven, meleklerin işaretlerini görme, sosyallik, çok sayıda arkadaş ve bağlantı, rahat bir ritimde yaşam, hayatın döngüselliği, evrenin işaretlerini görme, kendi akışını hissetme. Akışta yaşama, kaderin dönüşlerini hissetme, kader danışmanı olabilme, başkaları üzerinde etkili olma, yol ayrımında olduklarında onlara rehberlik etme kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, işkoliklik ve ağır çalışma, arkadaş eksikliği, kendine güven eksikliği, pasiflik ve tembellik, erteleme, yönetilebilirlik, başkalarının etkisi altında kalma, karar verme korkusu, yaşamı için sorumluluk alma korkusu, korkuları pekiştiren olumsuz bir çevre. Ne yapacağı konusunda birinin işaretini bekleme, hayat hedeflerinin eksikliği, zararlı alışkanlıklar, alışveriş bağımlılığı kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, dünyaya ve insanlara güvenin. Dünya sizi doğru yöne götürecek ve sizi ihtiyaç duyduğunuz insanlarla bir araya getirecektir. Mutlu olaylar başkaları aracılığıyla açılabilir. Hoş bir muhabbet yakalamayı öğrenin. Zorunlu çalışmadan, ruhunuza uygun bir işe geçin. Ne kadar çok ruhunuza uygun bir iş bulmaya yönelirseniz, o kadar doğru yolda olursunuz. Rahatlayın ve evrenin işaretlerini yakalayın, onları okumayı öğrenin. Sezgilerinizi geliştirin ve aktif bir şekilde kullanın. Seçimlerinizi akıl değil, sezgiyle yapın. Başkalarının sizi etkilemesine izin vermeyin. Hedefler koyun, dileklerde bulunun ve yaşamınızda karşınıza gelen seçeneklerden seçimizi yapın. İnsanlara şüphe anlarında yollarını seçmelerine yardımcı olun. Hayatınızın döngüselliğini kabul edin. Pasif dönemler için mali bir güvenlik yastığı oluşturun. Hayır işlerine katılın. Mutlulukla başkalarına cömert davranın. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Hayatımın her dakikasında kendime sadık olmayı, kendim olmayı hak ediyorum. Kalbimde sadece neşe, sevgi, uyum, huzur ve kabulün olmasını hak ediyorum. Hayatımı yüksek benliğimle, Tanrı ile birlikte yaratıyorum. Hayatımın her anında düşüncelerimi, duygusal durumumu, ruh halimi bilinçli olarak seçiyorum. Dünya ile ve insanlarla tam bir uyum içinde yaşadığım için mutluyum. Hayatımdaki asıl kişi gibi hissetmeyi hak ediyorum. Yüksek güçler tarafından yönlendiriliyorum. Evren beni başarıya ve refaha götürüyor. Hayattan aldığım tüm hediyeleri ve hatta daha fazlasını hak ediyorum. Şans hayattaki daimi yoldaşımdır. Hayattan istediğim her şeyi kolayca ve hem kendim hem de tüm dünya için çevre dostu olarak elde ediyorum. Koruyucu meleğim her zaman beni korur ve eşlik eder. Başarı ve bolluk bana kolaylıkla gelir. Ben cömert bir insanım. Hayatta şanslıyım.
11. Arkana tarotta güç kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 11'inde, 29'unda ya da Kasım ayında doğduysanız 11 enerjisine sahipsinizdir. Bu enerjiye sahip insanlar ek bir aküye sahiptir, diğerlerinden daha fazlasını yapabilirler. Sürekli bir yerlere koşabilirler. Aynı anda çok fazla iş yapabilirler. Bu enerjiye sahip çocuklar şu anda hiperaktif olarak tedavi ediliyor olabilir. Bu onlar için normaldir. Bu enerjiye sahip bir kişi sürekli birçok şey yapar. Eğer partnerinde bu enerji yoksa, ona yavaş, pasif ve tembel gibi görünecektir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, iyi sağlık, iyi fiziksel form, güzel bir beden, spor yapmayı seven, sabırlı ve bilgelik, eşsiz fikirler, her şeyde bireysellik, bedendeki ve mekandaki enerjileri hissedebilme, kendi agresyonu ile birlikte kendini kabul etme, anneden ayrılma, kendi cinselliğini anlama ve açıklama, manevi saflığı koruma. Doğanın unsurlarından enerji alma kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, acelecilik, telaş, başkalarını zorlaması, agresyon ve başkalarına baskı yapma, fiziksel şiddet, kendi doğasını anlamama, içteki enerjiyi bastırma, fazla kilolu olma, dünyadan kendini izole etme, zor bir kader, harcanmamış enerjiyi boşaltmak için kendine sorunlar yaratma, işkoliklik. Ayaklarla ilgili problemler, anneyi en iyi arkadaş ve danışman olarak görme, cinsel aşırılıklar kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, spor yapın, ne kadar ağır ve yorucu antrenman yaparsanız, o kadar iyi hissedeceksiniz. Güç ve yeteneklerinizi hissedeceksiniz. İstediğinizi güçle elde etmeyi bırakın. Agresyonunuz üzerinde çalışın. Dinlenmeyi ve rahatlamayı öğrenin. Başkalarını pasiflikleri nedeniyle yargılamayın. Onlar yavaş değil, siz hızlısınız. Cinselliğinizi açığa çıkarın, bu içinde büyük bir enerji akışıdır. Doğada daha fazla zaman geçirin, doğal unsurlara kulak verin ve onlardan beslenmeye çalışın. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Hayalimdeki yaşamı kendim seçiyorum. İstediğim her şeyi başarabilecek güç ve potansiyelle doluyum. Bu dünyada kendimi istediğim gibi rahatlıkla ifade edebiliyorum. Tüm dünyanın yararına kaderimi kontrol edebilecek büyük bir enerji kaynağına sahip olduğum için evrene minnettarım. Seksiyim ve çekiciyim. Cinselliğimi kolayca ifade ediyorum ve onu nasıl yöneteceğimi biliyorum. Saldırganlığımla kolayca ve çevresel olarak başa çıkıyorum. Gücümü kontrol ediyorum ve onu her zaman yaratım için doğru yöne yönlendiriyorum. Vücudum benim için rahat olan bir ağırlığı kolayca taşıyor. Bu videoda 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. arkana hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.